Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir teknik analizi videosuna daha hoş geldiniz. Ben Ömer Faruk. Bugün sizlerle Elliott Wave metot yardımıyla Bitcoin, XRP, AVAX ve Solana inceleyeceğiz. Marketin genel durumuna bakacağız ve bugün kapanacak haftalık mumdan sonra önümüzdeki hafta bizi nelerin beklediğini, nasıl varyasyonların oluşabileceğini konuşacağız. Ve bunları anlatmadan önce kısa bir bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Buradaki anlatmış olduğum bütün finansal bilgiler arkadaşlar sizler için genel tavsiye niteliğinde kesinlikle değildir. Burada açıkça ve zımnen size bir yatırım stratejisi veya bir fiyat tavsiyesinde bulunmamaktayım. Dove teorisini kullanmaktayım bu finansal bilgilerin içinde ve Elliott Wave stratejisini kullanmaktayım. Bu iki stratejiyle beraber marketi yorumluyorum ve buradaki herhangi bir fikir girişte de size söylemiş olduğum gibi bir yatırım tavsiyesi içermez. Bunu da net bir şekilde belirttikten sonra gelin şimdi Bitcoin analizimize başlayalım. Şimdi arkadaşlar her hafta yaptığımız gibi bizim haftalık olarak kapanışları, açılışları incelediğimiz bir analiz sistemi vardı. Buna göre de bakıyorduk yeni fiyat hareketleri nasıl bir varyasyonla gerçekleşiyor ve bunu inceleyecektik beraber. Şimdi arkadaşlar bakın burada sizlere bir şey göstermek istiyorum ve bu aslında markete nasıl bakmamız gerektiği ile ilgili küçük bir bilgi veriyor olabilir. Bunu size göstermek istiyorum. Şimdi belli küçük akümülasyon bölgeleri var. Kısaca sizlere onları göstereceğim. Bakın şu bölümü komple kapatıyorum. Fiyatın çıkış yönüne bakacağız. Ve bundan sonra gelen hareketle mesela şurayı kapatıyorum. Fiyatın çıkış yönüne bakacağız. Buradaki bölümü kapatıyorum ve fiyatın çıkış yönüne bakıyorsunuz. Şimdi bu bölümü de kapatıyorum arkadaşlar. Gene bir fiyat çıkış yönü görüyorsunuz. Bu bölüm daha uzun süren bir akümülasyon bölgesi ve bu bölümü de kapatıyorum arkadaşlar. Ve yine bir çıkış yönü görüyorsunuz. Ve fiyatın son olarak burada böyle bir akümüle evresi yaşadığını düşünüyoruz ve kapatıyoruz. Çıkış yönünü görüyorsunuz. Şimdi bakın bu tarz pozitif hareketlerden sonra çok basit bir şekilde bakıyoruz markete belki ama çok zorlamaya da gerek yok. Basit görmek bazen çok daha iyidir. Bakın yön yukarı, yön yukarı, yön yukarı, yön yukarı, yön aşağı. Şimdi buraya bir soru işareti koymak bizler için önemli olacaktır. Bakın yön yukarı. Yine bu bölümlerde aslında fiyatlarda bir akümüle evresi var. Bakın şu bölüm. Burayı kapattığımız zaman görmüyoruz. Bizim çöp diye nitelendirdiğimiz bölge buralar çünkü. Fiyatlar buralara çok fazla insanları avlamaya çalışır arkadaşlar. Yükselecek diyenler çok fazla burada konuşmaya başlarlar. Düşecek diyenler artık şundan sonra biraz daha sesleri çıkmaya başlar. Ve genel olarak kararsız bölgelerdir. Bir aşağı iki yukarı, iki aşağı bir yukarı bu şekilde kararsız bir bölgedir. Ama bakın kapattığımız bölgeden sonra geldi ve çıktığı gittiği yeri görüyorsunuz. Şimdi bu bölüm bizim için kritik. Kesinlikle bunu söylemek lazım. Şimdi bunu söylemezsek ne olur? Tepede böyle bir yer var mıydı hocam derseniz bakın var mıymış. Şimdi tepede böyle bir akümülasyon yatay bir evre yaşadığımız yer varmış. Fiyat bundan sonra ne yapmış? Çok sert bir şekilde aşağıya düşmüş. Önemli olan şu aslında. Yani buradaki biz zirveleri oynadığımızı bilmemiz gerekiyor. Yani fiyat bayağı bir yükseldi. Hani buradaki bu yükselen hareketten sonra daha da yükseleceğini düşünmek buralarda uygun bir şey değil. Yükseleceğini düşünmek şu bölümlerde uygun bir şey bizim için. Yani kısaca bunu sizlere söyleyebilirim. Yani fiyat buralardayken yükseleceğini düşünmek mantıklı. Buralardayken yükseleceğini düşünmek ise biraz korkutucu arkadaşlar. Yükselemez mi? Tabii ki yükselebilir. Ama bulunduğumuz evre olarak şimdi buradaki evrede daha da yükselecek derseniz evet şu yükselişi belki bulabilirsiniz. Ama buradan %50'lik 60'lık bir düşüş var. Bunu büyük bir hareket olarak görmelisiniz ve %50'lik bu düşüş altcoin'lerde %60 ve %70'lere varan arkadaşlar büyük bir düşüş yaşattı. Ve buradaki bu hareket bakın arkadaşlar çok önemli. Markete basit bakıyoruz. Her çöp bölgeden çıkış hareketine baktığımız zaman fiyatın nasıl hareket ettiğini görebiliyoruz. Pozitif, 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 negatif. Bu kötü bir şey işte. Ya diyebilirsiniz ki hocam yükselme devam edemez mi? Edebilir tabii ki. Hala masada 150 bin dolar hedefleri var. Ama negatif bir sinyal varken de fiyatın belki bir konsolide evresine hızlı geçişinin olabileceğini neden düşünmeyelim? Böylesi yerlerde arkadaşlar bunu düşünmek daha mantıklı olacaktır. Şimdi bakın bu bölümlerde arkadaşlar gelen bu negatif fiyat hareketi ne kadar süre bu akümülasyon evresinin altında kalırsa
yani biz bu mavi bölgenin altında ne kadar süre fazla zaman geçirirsek satış baskısıyla karşılaşma riskimiz de o kadar artıyor. Ama bakın fiyatta mesela bu yükselen sürenin içinde mesela buradan bakabilirsiniz. Fiyat yükselirken ne kadar burada uzun süre geçirdiği zaman arkasından gelen atak yine yukarı yönlü ve daha sert bir atak oluyor. Bakın yukarı yönlü gelen bir atak beklediği süre bu bölümün üstünde kaldığı sürece yeni bir atağa daha yol açmakta. Şimdi buradaki bölümde de biz ne kadar süre bu bölümlerde kalırsak eğer dump hareketi gerçekleşebilir. Bu yüzden bu bölümün arkadaşlar dikkatli bir şekilde incelenmesi gerekiyor. Bu kritik evrelerde büyük kırılımlar beklenir. Aşağı yukarı. Belki buradaki aşağı gelme ihtimali buradaki oluşan sinyalden dolayı, çünkü ilk defa bu akümüle evresinin altına kırdı fiyat. Buradan ilk defa negatif bir varsayımın başlangıcını konuşabiliriz. Nasıl ki buradaki bu düşüşten bakın sonra bir akümüleden yukarı çıkışı gördük. Boğa geliyor diye kimse bir şey konuşmadı. Veya buradan 100.000'e gideceğiz gibi de bir konu konuşulmadı. Ama bakın 100.000'in başlangıcı ilk olarak buradan başladı. Şimdi buradan 20.000, 10.000, 50.000 gibi bir şey de konuşmaya gerek yok. Ama bir şey gelecekse de belki burası başlangıç olabilir. Bu tarz bir sistemi Dow teorisinde arkadaşlar çok net görebiliriz yani. Ondan dolayı Bitcoin'de sizden ricam dikkatli olmanız, en azından fiyatların 3-4 hafta boyunca izlenmesi sağlıklı sonuçların, yönlerin bulunması açısından daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi bunu size gösterdikten sonra Bitcoin'deki Elliott Wave stratejimle ilgili kısaca bir bilgi vereyim. Bakın şimdi buradaki bu düşüş senaryosundan sonra konuşmuş olduğumuz bu bölümdeki üçlü hareketten sonra ben yeni bir B yapısının oluşması gerektiğini düşünmüştüm ve buradaki bu hareketle belki bir X dalgası ya da buradaki bu hareketle yeni bir B dalgasını konuşabilirim sizlere karşılık. Şimdi şunu söyleyeyim. Biz buradaki şu hareketleri ben Elliott'la bu şekilde saymaktayım arkadaşlar. Yani bir A dalgasının burası olduğunu ve bir B dalgasının burası olduğunu, yeni bir C dalgasının içinde olduğumuzu düşünmekteyim. Bunun kısa kalması durumunda, yani bu C dalgasının kısa kalması durumunda fiyatın buradaki direnç bölgelerinden tepki alması gerektiğini düşünüyorum. Eğer ki çok volatil, yani bu bölümlerdeki gibi çok daha sert ve keskin bir hareketle de gerçekleşirse C dalgasının buraya kadar gelebilme ihtimalini düşünüyorum. Ama benim için şu yeşil kutunun olma ihtimali şu an fiyata daha yakın olmasına karşın gerçekleşme ihtimali bana göre daha yüksek bir bölüm. Ama benim şu anki fikrim şu yeşil kutunun direnç olarak çalışabileceği yönünde. Buralara geldikten sonra fiyatlarda yüksek bir volatilite görmedikten sonra fiyatlardan yeniden bir aşağı inişimiz söz konusu olacak. Ve arkadaşlar buradaki bu beşli yapıda oluşabilir. Bunu da sizlere söyleyeyim. Buradaki bir üçgen varyasyonu diyebilirim bunun için. Ve burada fiyat yine bu yeşil kutulardan ikinci tepkisini alabilir tekrardan buraya gelmesi durumunda. Ama yani bu bölümler artık bizim için bir direnç olarak çalışabileceğini düşünüyorum. Fiyatın gelmesi halinde çok hızlı bir pump gelmediği sürece fiyatlarda bir süre daha bu şekilde yataylık söyleyebilirim. Ayın 12'sine çekmiş olduğum son videoda fiyat 83.000 dolardı. Fiyat şu anda 83.000 dolar. Yani çok değişen bir şey yok. Ben bunu size söylemiştim. Bu marketin psikolojisi işte tam olarak bu arkadaşlar. Fiyatlar şu an aynı hareketlerle aynı seviyelerde zaman kazanıyor. Başka bir şey değil. Akümülasyon böyle bir süreçtir zaten. Bundan sonra yeni gelecek hareketleri konuşacağız. Buralarda gelebilecek yüksek hareketler bizler için çok problem yaratmayacaktır. Sizlere de bunu söyledikten sonra arkadaşlar gelin kısaca bir XRP'ye bakalım. XRP'de konumumuz ne şu an? Bakın şimdi XRP'de bizim için önemli olan direnç ve destek seviyeleri benim için bunlardır arkadaşlar. Ve fiyatın bu bölümlerde ucuz, bu bölümlerde pahalı olduğunu düşünüyorum. Yani şu anki fiyatının pahalı olduğunu düşünüyorum. Fiyatın bu bölümlerinin bir nebze benim için daha uygun olabileceğini, fiyatın eğer ki bu bölümlerdeki bu pahalılık evresinden çok güzel bir atakla çıkar, bu seviyenin üstüne gelirse de buradan yeniden ucuz olabileceğini düşünebilirim. Ama şu an için benim için iki kıstastan birisi şu. Buradaki trendin altına gelmesiyle beraber gerçekleşen bir hareket vardı ve Bitcoin de toparladı. Bu bölümlerde gene söylemiştim. Ben bu bölümün aşağı yukarı bu şekilde hareketler dahilinde olması gerektiğini söylüyorum diye. Aynı buraya örnek vermiştim bir önceki videoda. Fiyat şu an ne buraya kadar patladı ne buraya kadar düştü. Gene aynı sürecin
içinde, aynı bölgenin içinde bir hareketlilik oluşturuyor arkadaşlar. Burayı muhtemelen bir yataylayacak. Belki bu haftanın içinde pozitif hareketler görüp orta bantları da deneyebiliriz. 2.60'lara kadar gelecek bir yükseliş de olabilir. Ama alt bandının destek olarak gördüğüm bu trende göre fiyatı da 2 dolar 10 centler arkadaşlar. Yani 2.60-2.10 aralığında XRP'de böyle bu şekilde hareketler görmemiz gayet doğal olabilir diye düşünüyorum. Bu birkaç hafta içinde büyük dump pump geleceğini sanmıyorum. Yani çünkü aylık olarak bu mumun, yani Bitcoin özelindeki bu mumun çok hafif ve dojiye yakın tarzda bir mum bırakmasını tahmin etmekteyim. O yüzden bu bölümlerde de fiyat yataylayacaktır. Ama genel olarak marketteki major coinlere baktığım için de kısaca bunları sizlere söyleyebilirim arkadaşlar. Yani son olarak da sizlere şurayı göstereyim. 2.62 ile 2.10 aralığında bir yataylık süreci bekliyorum birkaç gün daha. Akümüle süreçlerini iyi incelemek lazım. Şimdi Elliott olarak baktığımda da şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Fiyatın buradaki yeni bir üçlü dalgasına başladığını düşünüyorum. Ve bu bölümdeki bu harekette de son C dalgasını bitirebileceğini düşünmekteyim. Şimdi B dalgasının içindeyiz diye düşünüyorum. A dalgasının ilk üçlü varyasyonunu yaptık. Ve şu an burada yeni bir B dalgasını oluşturduğunu düşünüyorum ben XRP'nin. Gelebilecek hareketinde C hareketi olması ihtimalini yüksek görüyorum. Bunun sebebi neden derseniz, yani buradaki üçlü hareketlerden sonra yeni bir üçlü hareketin başlayabileceğini düşünmem. Onun dışında başka bir şey değil. Fiyatın bu yeşil bandı, yani 3 dolar 3 sent ile 3 dolar 20 sent bandındaki gelebilecek hacimli kırılımlar ve minimum haftalık kapanışları da görmem dahilinde fiyatın ucuz kaldığını, akümülasyonun gayet güzel bir şekilde bittiğini düşünüyorum. Ama şu an için fikrim böyle bir şey değil arkadaşlar. Fiyatların şu an dengelendiği, düzgün bir yerde kaldığı ama bundan sonra gelebilecek bir atakların olduğunu söyleyebilirim. Muhtemelen Mart ayında bu şekilde yataylıklara devam edeceğiz. Çok da bir şey kalmadı, bir 10 günlük süreçte. Ondan sonra yeni hareketler gelecektir market yönünde ve Nisan ayı bizim için kritik. Bunu sizlere söyleyebilirim şimdiden. Ve arkadaşlar AVAX bakalım. AVAX bizim için özel bir coin biliyorsunuz. Bunun dibini, tepesini bayağı bir konuştuk. Ve sizlere şunu söyleyebilirim. Bakın. Şimdi biz ana varyasyonda buradaki bir üçlü düzeltmenin içinde olduğumuzu düşünüyorum. Elliott Wave ile baktığımız zaman buradaki ABC dalgası gayet okunabilir. Ve arkadaşlar şimdi benim görmüş olduğum, yani bu bölümlerdeki destek seviyelerini şu an için, bunlar direnç seviyesinin için şu bölümler olduğunu söyleyebilirim. Yani fiyatın kısa vadede 4 saatlik hareketlerine bakacak olursak bizim için buradaki bir çıkıştan sonra ufak bir düzeltme gelmesi gerekiyordu arkadaşlar. Ve bundan sonraki fiyatlardaki bu düzeltme hareketi bunun yaklaşık olarak, yani minimum 0.5'ine kadar kendisini test etmesi doğaldır. Bakın bu ok yönünde böyle çizdim. Ve 0.5-618 aralığına kadar gelmesi bizim için şu an bir sıkıntı oluşturmaz. Ve buradaki gelebilecek bu hareketi de birkaç gün izleyeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde bir hareket. Sonrasından tekrardan ufak bir çıkış görebiliriz. Yani bu bölümü bu şekilde geçebileceğimizi düşünüyorum kısa vade için. Uzun vade için ise arkadaşlar AVAX'ta birkaç metrik var. Bunlar sıkıntılı görünüyor. Ama yani ani pumplar yaşamama gibi bir durum yok. Yani bu piyasayı biliyorsunuz. O yüzden çok ayı ve boğa gibi çok uçları konuşmaya gerek yok. Şu an gayet iyi bir düzeltme yaşadık ve buradan gelebilecek yeni düzeltmelerin de hareketlerinin buralar olduğunu düşünüyorum. Şimdi şuradaki harekette size gösterdim kısa vade için ve gelin kısaca bir de Solana bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi Solana'ya gelecek olursak bakın buradaki yeşil bölümü gayet net bir şekilde çizmiştik ve fiyatın gelip 111 dolarlardan destek aldığını konuştuğumuz after before videolarını bir önceki videoda yayınladım ve buradan gelecek yeni hareketlerin ise buradaki yükselişle beraber buralara kadar olabileceğini konuşmuştuk. Yani fiyatlarda arkadaşlar şu kırmızı çizginin üstünde başka değişen bir şey olmadı. Ve ben 2 gün, 3 gün, belki 4 gün boyunca da bu fiyatların yatay olarak ilerleyeceğini sizlere söylemiştim. Şimdi buradaki arkadaşlar yeni gelecek haftalık hareketliliği şöyle yorumlamayı düşünüyorum ve buradaki bu hareketten yorumlamayı düşünüyorum. Bu yükselişten sonra kısa bir düşüşün gelme ihtimali daha olası ve bundan sonra biraz daha hafif yükseliş. Yani bu bölümün içinde kalacağımızı düşünüyorum. Buradaki çizmiş olduğum yeşil yön aslında benim beklemiş olduğum diğer Fibonacci seviyesine yakın bir yön ve bunun bu kadar kısa sürede gelebileceğini şu an için düşünmüyorum. Bunun bu şekilde bir evreyle de gelebilme ihtimali vardır.
Bunu size göstermek için biraz zaman bazında fiyatın açılması gerektiğini söylüyorum. Şimdi 142 dolar bizim için çok önemli arkadaşlar. Fibonacci 236 seviyesi haftalık bazda üstünde kapanış gelmediği sürece 382 bölümlü denemeye daha yakın diyebiliriz. Ve haftalık kapanışın bu gece gelmesiyle beraber 142 dolarların üstünde kapanması belki kısa bir vade için pozitif hareketlilik olarak görebiliriz. Ama 142 dolar direnci bizim için şu an haftalıkta önemli bir direnç. Onu sizlere net söyleyebilirim. Bu aralıkta hacimsiz ve yatay bir süreç yaşamamız bizler için sıkıcı gelebilir. Fiyatlardaki konsolide süreci de bu şekilde yaşanmakta arkadaşlar. Her gün arka arkaya sert satışlar gelmez. Her gün arka arkaya hızlı yükselişler de gelmez ve bu süreçlerde bu şekilde fiyatlardaki hacimsizlikle beraber yataylığı izlemekte gerektiğini sizlere söyleyebilirim. Arkadaşlar beni buraya kadar dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın diyorum. Hoşça kalın. İyi akşamlar arkadaşlar.